Gel. Gel kardeşim gel. Abi nasılsın? Buram, ne haber? Hoş geldin. Hoş buldum abi. Bir baktım arabayı dedim acaba bu mu değil mi? Biziz abi. Hoş geldin. Hoş buldum Herkese abi, selamlar. nasılsın? Kanaldakiler Merhabalar. selamlar olsun. Arkadaşlar Taipei'deyiz, Tayvan'dayız. Sizleri Rıfat abiyle tanıştıracağım. Tayvan adam zaten tanıyorlardır seni, yani seni tanımayan hemen hemen kimse yok. Vardı canım, o kadar da değil, o kadar büyük değiliz canım. Özellikle buradaki arkadaşlarım. Tayvan'da mı? Ya hem Türkiye'de hem Tayvan'da. Türkiye'de de meşhursun abi sen. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Tayvan'dakiler tanıyor. Ben de bir anda öyle deyince dedim acaba Türkiye'de de mi ünlü olduk? Buradaki arkadaşlarıma seninle buluşacağımı söyledim. Evet. Sen onu tanıyor musun falan Hadi dediler. ya. İnanmadılar, fotoğraf gönder dediler. Dedim tamam göndereceğim. Hadi be, o kadar. Tayvanlıları. Abi var ya, ben göstereceksin. Bak şimdi bugün bol bol video çekilelim, tamam mı? Sarılalım falan. Direkt videoları göster. İnansınlar. Büyük ihtimalle seni sokakta da tanırlar. tanıyorlar. Öyle anlattılar çünkü Tanıyorlar. bana abi. Abi nasılsın, iyi misin İyi ya? kardeşim, sağ ol, senin abi. İyi vallahi, ne olsun. İyi görüm seni. İyi vallahi, geldim. Bayağıdır buraya gelmek istiyordum. Arkadaşlarıma sözüm vardı. Bir de onlar sayesinde merak ettiğim ülke sınıfına, Tamam. konumuna geldi bir de Tayvan. O yüzden Tayvan. heyecanlıyım, keyifliyim. Tayvanoğlu Tayvan'la gezeceksin. Aynen. Tayvanoğlu Tayvan. Evet, güzel bir tabir oldu bu. Seni o zaman şöyle yapalım. Şimdi arabaya bindik ya. Tamam. Güzel bir yere götüreyim. Tamam abi, olur. Sürpriz olsun. Arkadaşlar olsun. da zaten birazdan takip edecekler. Evet, Görülen nereye spontane gideceğimizi. sürpriz bir video olacak arkadaşlar. Bol bol sohbet edeceğiz. Taipei'de gezeceğiz. Umarım Aynen. herkes keyifle takip eder. Herkes de iyidir umarım arkadaşlar bu arada. Selamlar, sevgiler. Oradan biri kalem uzattı. Tom dedi bismillah. Yapıştırdı kafaya. Ve o an Tom Cruise, yani Tayvan'ın geliri Türkiye'nin 2,5 katı. Tayvan'da ortalama gelir Asgari ücret ne kadar abi burada? Asgari ücret burada $900. Ama asgari ücretle çalışmıyor çoğu insan. Ya şu araba Tayvan'da almaya kalksan tam fiyatını bilmiyorum. Sallayacağım biraz da. Yani 3 milyon lira falan alırsın bu arada. Çok rahat. 3 milyon TL. Türk lirası Tek olarak. alırsın. Bir anda bütün kameralar bizi çekmeye Bayağı başladı. da gülüyor, eğleniyor bu arada. O eğlendi, ben eğlendim. Yani onun için de unutulmaz. Benim için çok çok unutulmaz. Dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesindeyiz şu anda. Merkez Bankası'nda 500 milyar dolar para var net. 12 ay değil, 13 ay maaş alıyorlar. Çoğu 13 ay maaş alıyor. Artı 1 alıyor. Artı 1 oluyor. Bazı yerlerde artı 5, artı 10. %85'e yaklaşık 20 dakikada %80 falan çıkacak. 20 dakikada. 20-25 dakikada %80'e çıkacak. Ve Atatürk'e göndermiş olduğu bir fotoğraf var. Dediler ki Tom Cruise gelecek, tamam gelecek. 50'den sonra buraya gelen Amerika yardımları. Will Smith'le program yaptım, televizyon programı. Onda görüntüleri var. Jiang Zhongzhen. Jiang Zhongzhen. Jiang Zhongzhen ya da Jiang Jieshi derler. Jiang İki Jieshi. tane ismi var. Nasıl Çince? Güzel. Şimdi burası şehrin merkezi değil mi abi? Tabii şehrin merkezi. Buraya- Zhongzhen Mahallesi. Tayvan'ın devlet tiyatroları. Devlet tiyatroları. Bunun karşısında aynısından bir tane daha var. Devlet tiyatroları orada. Bu da yine başka bir ne derler ona, bir alanla yaratmışlar. Gece burası insan dolar. Gençler gelir, dans ederler. Kimse kimseye karışmaz. Özgürlük. İşte sevgililer, millet spor falan yapıyor. İçerisi de güzel. Birazdan içerisini göreceksin. Park falan da var içinde. Çok güzel. Burası kaç milyonluk bir şehir abi Taipei? Taipei genelde 4-5 milyon falan diyorlar ya. 3,5'tan 4-5 milyon arası bir şehir. Tayvan'da 23 milyon. Tayvan evet 23-24 milyon diye okudum. En büyük şehri sanırım burası. Taipei en büyük. Kaohsiung en güneyde, ikinci büyük. Sonra Taichung tam ortasında. Aha. O da üçüncü büyük şehir. Bir de Taynan var. Taynan. Ya O şöyle, güneyde kalıyor. O güneyde kalıyor. Zaten Bey Çince'de şey demek, kuzey demek. Taipei, Tayvan'ın kuzeyi. He. Taichung orta demek, Tayvan'ın ortasındaki şehir ismi. Aha. Taynan, Tayvan'ın Güneyi. güneyde, güney demek. Mantıklıymış ya. Ama Kaohsiung'da alakasız. O daha da güneyde. Ona da, aslında oranın Taynan olması lazım. ismi Orası olarak. belki sonradan adı konduğu Yani için ya da belki, sonradan belki. şehirleştiği için Belki, öyle olabilir. Belki. Bu arada abi ya Tayvan'a geldiğimden beri fark ettiğim bir şey var. Her yer tertemiz ve düzen var. Çok güzel, temiz, gayet güzel. Çocuklar falan bak görüyorsun, gayet güvenli. Sana söyleyeceğim. Ben cüzdanı şurada düşüreyim, tamam mı? Büyük ihtimalle akşamleyin şöyle bakarlar, kimin cüzdanı? İşte benim cüzdanım. Buradan kimliğimi bulurlar, getirirler. Hiç korkma, bak iPhone'u şuraya koy. iPhone'u şuraya koyalım, tamam mı? Ya 10 dakika sonra gelip alalım. Rahatım. Harbi mi ya? Tabii canım, buraya koyalım, 10 dakika sonra gelip alırım. Çok rahatım yani. Bir sıkıntı yok o zaman güvenlikle ilgili. Çok olmaz. Yani siz gene koymayın da. Siz gene koymayın da. Evde denemeyiniz. Ya denemeyiniz ama şöyle söyleyeceğim. %90 diyeyim sana. %90 evet. Taksiye bin, Aha. tamam mı? Arap kıyafetleriyle, üstün başın altınlarla %0 dolandırılma. Yani olmaz öyle bir şey. Belki bir tane manyağa denk gelirsen hani 10.000 takside belki bir Olmaz tane. diye bir şey yok ama çok düşük bir oran. Çok düşük bir oran. Çok düşük bir oran. Şimdi burası girişi Biz oldu. yanlış yerden girdik. Yanlış yerden mi girdik? Yanlış yerden girdik. Yani anlayacaksın, Tayvan dünyanın en güvenli ülkelerinden bir tanesi. Yani bunu biraz abartarak söyledim eğlenceli olması için. Gerçekten güvenli. Zaten birazdan içeri girince göreceksin, tertemiz. Güzel bir yer ya. Ya bilmiyorum, geldiğimden beri böyle etrafa bakıyorum.
tek böyle dikkatimi çeken şey oldu. Evler biraz eski. Onun dışında her şey Evet. böyle derli toplu düzenli. O evet. Onun dışında bilmiyorum, çok böyle dikkatimi çeken net bir şey olmadı hani gözüme batan daha doğrusu. Ondan kaçış yok mecburen, çünkü Tayvan'da evler çok pahalı. Çok pahalı. Mesela şuradan bir tane daire alsan, çok merkezi bir yer olduğu için buradaki dandik daireler bile 1 milyon 1 milyon Amerikan dolarından başlar. Harbi mi ya? Tabii buradaki dandik daireler en aşağı 1 milyon dolar. 1 milyon dolar. Amerikan doları en aşağı, en aşağı. Şaka yapıyorsun. Vallahi en aşağı, yani şuradan 1 milyon dolar, 1.2 milyon dolar. Bak şeyi söylüyorum sana. Eskileri söylüyorum. Mesela 40 senelik otoparkı olmayan, efendime söyleyeyim, böyle buradaki evler. Ya ben ev aldım, ayıptır söylemesi. Hayırlı olsun abi. Benim kanalımda da paylaştım. Otoparkı yok. 3+1 120 metrekare. 42 yıllık 1.2 milyon Amerikan doları ödedik. 42 yıllık Evet. 1.2 2 milyon Amerikan doları ve şehir merkezinde değil. Abi hayırlı olsun. Ya Güle yani. güle oturun. Yani düşün yani şey. Ya burası deprem ülkesi ama abi nasıl 42 yıllık binalar ayakta ya? Yani ayakta olur tabii ama yani insan güvenirken biraz tedirgin olmaz mı? Ya şöyle söyleyeceğim. Genel olarak Taipei'de çok fazla deprem olmuyor. Fakat eski binalar sıkıntılı. Onlarda bazılarında deniz kumu falan kullanılmış o dönemlerde. Ama yeni yapılan binalarda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hepsi özel olarak, özellikle Tayvan'da da 1999'da deprem olduktan sonra onlar bizim gibi değil. Demişler ki biz bundan sonra evlerimizi güzel yapacağız. İşte o 1999 sonrası yapılan evlerin hepsi düzgün. Depreme dayanıklı. Tabii. İşte kaliteli malzeme. Kaliteli malzeme, ondan sonra çelik duvar, hepsinin yer altında otoparkları var. Yeni alırsan öyle, ama yeni alırsan da 3-4 milyon Amerikan doları ateşlemen diyorsun lazım abi? şu civarlarda. Sen dolar deyince buranın para birimi de dolar ya. Yok, buranın para birimi olsa keşke. Tayvan doları. Ama keşke öyle 1 milyon Tayvan doları olsa hemen alalım. Şimdi Aynen. gidip alalım. Çünkü bir Amerikan doları 33 Tayvan doları aşağı yukarı. Evet. Ben direkt kafa oraya gitti. Sen dediğin hesaplamaya başladım, sonra Amerikan Yok, doları Amerikan deyince... doları diye söyleyeyim de şaşırmasınlar. Bir de şöyle bir şey var. Tayvan'a geldim 18 sene önce, yani 2006 senesinde geldiğim zaman bir Amerikan doları 31-32 Tayvan dolarıydı. Hala aynı. Oha, hala aynı. Ben Tayvan'a geldiğimde bir Amerikan doları 1.6 TL'ydi. Şimdi 40'a geldi neredeyse. Eyvah. Ekonomiyi düşün yani. Burada dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesindeyiz şu anda. Merkez Bankası da 500 milyar dolar para var net. Net. Tabii Türkiye Merkez Bankası da, bizim Merkez Bankamızda vallahi hani Abi çok muallak o ya. Ya muallak yani. Bir şey diyorlar da ben açık söyleyeyim, inanmıyorum ben o Ya söyledikleri burada rakamlara. net yani 500 milyar dolar çat diye çıkarırlar yani. Cık, var zengin ülke. Of. Görmedim abi, arabaların hepsi Evet, yeni onu- genelde. Ona dikkat ettim. Geldiğimden beri hep yanımda McLaren'ler. Hani çok nadir gördüğüm araba. Ulan diyorum, ne alaka ya? Ben şaşırmıyorum ada ülkesi artık. Değil mi? Ada ülkesi değil mi burası? Ben şaşırmıyorum. Yani? Biz az önce benim arabayı park ettik. Aha. Benim araba da lüks sayılır. İndik, bir tane Porsche vardı. Bana hiç şey gelmedi artık. Ya Evet, Porsche. tuhaf gelmedi. Çünkü çok görüyorsun Ben burada. bakıyorum ya, çünkü insan şey düşünüyor. Ya, Tayvan bilmediğimiz bir ülke, ada ülkesi, Ya. ufacık bir yer. Yani o kadar da zengin değillerdir. Çin baskısı var. Neredeyse dünyanın hiçbir ülkesi tanımıyor abi, işte seninle konuşuyorduk. Tabii. 12 tane falan ülke tanıyor. Tabii yani canım. tanıyanlar da harbi dediğin gibi arabada söyledi Rıfat abi. Fakir böyle fukara fakir ülkeler. fukara 10 bin nüfuslu ada ülkeleri tanıyor. Ulan insan düşünüyor ki bunlar kesin fakirdir diye, ama Yok. Tayvan ne fakiri ya. abi şey soracağım, daha dur hemen Sor, darlamak sen istemiyorum sor, seni. sen. Hikayeni soracağım, buranın tarihini soracağım, Anlatalım. buradaki sosyoekonomik yapıyı soracağım, ama önce bir şuraları gösterelim. Ben bayılıyorum bu mimariye. Yani Ya işte bu tam bir Çin çok hoşuma mimarisi. gidiyor. Çin mimarisi. Dediğim gibi ben burada bazı zamanlarda şov yaptığım dönemler oldu burada devlet tiyatrolarında. Burası büyük bir alan. Yani açık alan. Şey diyoruz biz buraya, yani Çincesi Zhongzheng Jiniantang. Zhongzheng dediğimiz kişi de arkamda Mao'yla Çin'de savaşan adam. Onun anıtı var burada. anıt karşıdan bir şey var. Oraya da gideriz. O tarafa gidelim istiyorsan. Olur abi, orayla başlayalım. Chiang Kai-shek Memorial Hall. Yani Chiang Kai-shek Abinin anma adı. anıtı. O abinin ismi. Yani Aha. Chiang Kai-shek derler ama Çincesi Jiang Zhongzheng. Jiang Zhongzhi. Jiang Zhongzheng ya da Jiang Jieshi derler. Jiang İki Jieshi. tane ismi var. Nasıl Çince? Güzel. Burası işte Çin Cumhuriyeti'nin derler ki Cumhuriyeti. kalbi, tarihi kalplerinden bir tanesi. Ama adamın bedeni, naaşı burada değil. Naaşını başka bir yere, küçük bir yere, orada küçük bir mozele var. Şehrin dışında Taoyuan şehrinde. Koruyorlardır diye düşünüyorum. Koruyorlar. Aynı bizim Ulu Önder Atatürk gibi. Taoyuan şehrinde. Taoyuan şehrinde. Havaalanının olduğu yer. Aynen, Ben orada. orada başladım ilk Orada. gezmeye. Bedenini suya yatırmışlar. Nasıl bizim Mustafa Kemal Atatürk'te özel bir şekilde Korunuyor, korunuyor. evet. Aynısı. O şekilde koruyorlarmış. Suya yatırmışlar derken. Ya suya yatırmışlar derken sonuçta orada bir tıbbi bir müdahale yapmak gerekiyor o beden çürümesin diye. Aha. O şekilde bir çürümeye engel edecek bir sıvı enjekte edilmiş herhalde vücuduna. O şekilde koruyorlar diye duymuştum. İlginç. İlginçmiş bak, ilk defa duydum bunu. Evet orada. Yani Abi şimdi
Tayvan'ı tanımayanlar için, tarihini bilmeyenler için ufak bir bahsetmeni rica edeceğim. Hazır liderden de bahsettik, Evet. en önemli kişiden de bahsettik. Şimdi ufak bir senden dinlesek olur mu? Çin'deki iç savaş, neden buraya geldiler? Ne oldu? Şu an durum nedir? Şöyle anlatayım. 1912 senesinde Çin'de Çin Hanedanlığı yıkılıyor. Yerine Çin Cumhuriyeti kuruluyor. Kuran adam da Sun Yat-sen diye bir adam var. Doktor Sun Yat-sen derler. Çinli bir adam. 1912'de kıta Çin'de, yani Çin ana kıtasında Çin Cumhuriyeti yaşarken daha sonra olaylar çıkmaya başlıyor. Başka siyasi güçler araya girmeye çalışıyor. Yani herkes gücü eline almaya çalışıyor. O dönemde eli en güçlü olan general. Yani şu anda içinde birazdan anıtını göreceğimiz kişi Jiang Zhong'un ordusuyla beraber kontrolü eline geçiriyor. Ve o dönemde de yavaştan 1900 böyle 20'lerin sonrasında yavaştan komünistler de Çin'de bir türemeye başlıyorlar. Mao Zedong ve Mao Zedong ve arkadaşları, onlar böyle bir ekip. Ama ilk başlarda şey diyorlar, ya komünistlerden bir şey olmaz zaten. Ama bu adamlar o dönemi öyle bir kullanıyorlar ki komünizmi bir yayıyorlar Çin'de. Sonra bizim bu milliyetçiler diyor ki ya ne oluyoruz? Sıkıntıya başlıyor ve birbirleri aralarında savaş çıkıyor. O savaş o kadar büyüyor ki, Çin İç Savaşı. Çin İç Savaşı o kadar büyüyor ki artık şey, yani ya sen ya ben. O arada da Japonlar Çin'e saldırıyorlar, istila falan. Ondan sonra bizim milliyetçilerle komünistler diyorlar ki ya dur, biz davayı hallederiz. Önce diyorlar şu Japonları halledelim. Neyse, Japonlar 2. Dünya Savaşı'nı falan kaybediyorlar. Biraz hızlı anlatıyorum. Çin'den çıktıktan sonra bunlar yine birbirine giriyorlar. 1949 senesine kadar. En sonunda bizim milliyetçiler kaybedince diyorlar bir yere gitmemiz lazım. Kaçacak yer yok. Tayvan adasına çekiliyorlar ve hükümeti Tayvan'a getiriyorlar. Yani Çin Cumhuriyeti'ni Tayvan'a getiriyorlar. Ama o arada da Tayvan'da 300-400 sene önce Tayvan'a Çin'den gelmiş Çinliler yaşıyor zaten. Fakat onlar 1895-1945 seneleri arasında burada Japon hakimiyetine kalmışlar. Çünkü 1895'te Çin Hanedanlığı Japonya tarafından işgal ediliyor ve savaşı kaybedince bir şey istiyor, yani ganimet istiyor, diyor ki Tayvan'ı sana vereyim. İşte o Tayvan'ı sana vereyim olayı 50 sene sürüyor. Yani 50 sene burada Japon hakimiyeti var ve eğitim Japonca oluyor. Japonya buraya işte az önce görmüş olduğumuz o bazı binaları yapıyor. Büyük sarayı Japonlar yapıyor. Yani Japonya buraya altyapıyı kuruyor ve herkes burada yavaş yavaş Japonca konuşmaya başlıyor o dönemde. Ve şu anda yaşayanlar içerisinde 80 yaşının üzerindekiler hala Japonca bilebilirler. Yani 80-90 var öyle, yani çok yaşlı insanlar. Onlar Japonca konuşuyorlar. İlginç değil mi? Biliyorlar yani. İlginç. Ama sonra tabii bizim milliyetçiler, olaylar gelişiyor. 1949'da diyorlar ki kaçalım. Ne kadar altın varsa Pekin'den, Şanghay'dan, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı, efendime söyleyeyim ordunun bilmem nesini, bütün böyle finans merkezini, yani isimleriyle beraber bazı böyle akademileri, üniversite öğretmenlerini topluyorlar abi. Üniversiteleri falan buraya getiriyorlar. Beyin olarak da buraya geliyorlar. Asker olarak da geliyor ve 1,5-2 milyon kişi. 2 milyon kişi Tayvan'a geçiyor. Ordu yani. Askerler, tanklar falan ve Tayvanlıklar diyor ki ne oluyor oğlum diyorlar, siz ne yapıyorsunuz burada? Ve o gün şey dönüyor. Biz Çin Cumhuriyeti'ni buraya getirdik ve zaten bir protesto oluyor Tayvan'da. Askerler silah sıkıyorlar. Birkaç bin kişiyi öldürüyorlar. Ve sonra burada sıkı yönetim ilan ediliyor 1987 senesine kadar. Sıkı yönetimle yönetiyorlar. Tabii asker. İşte o ilk yöneten burada Tayvan'ı. Yani Çin Cumhuriyeti'nin Tayvan'daki başı oluyor. Daha sonra o gittikten sonra onun oğlu geçiyor. Oğlu gittikten sonra başka birisi geçiyor ve daha sonra da ya 1987'lerin sonrasında artık 90'lara doğru Tayvan diyor ki biz diyor ya demokrasiye geçelim. Bir değişime geçiyor. Tabii anlatmadığım hikayeler var. Sonuçta 1950'den sonra buraya gelen Amerika yardımları, 1972'ye kadar Tayvan'ın dünyada Çin'i temsil etmesi Birleşmiş Milletler'de. Herkes Republic of China, yani Çin Cumhuriyeti olarak biliyor dünyada Çin'i. Hatta benim rahmetli babam zamanındakiler şey derler buraya, milliyetçi Çin. İşte burası milliyetçi Çin. Bazı şeyler gerçek Çin. Çünkü buranın yazısı falan da klasik Çince. Geleneksel Çince. Geleneksel Çince. Tamam. Şimdi Çin'deki basitleştirilmiş Çince. Basitleştirilmiş. Ta o ayrım o yüzden o zaman Tabii, Google tabii. çeviride filan. Google çeviride ayrı. Yani aslında bazılarına göre burası gerçek Çin kültürünü koruyan bir Çin. Yani Çin Cumhuriyeti. Fakat daha sonra tabii artık 80'li yılların 90'lı yılların sonunda Tayvanlılar burada yaşaya yani insanlar diyorlar ki ya biz Tayvanlıyız. Bu Çin'de de sorunlar var ya, biz onlardan değiliz Biz diyorlar. Çinliyiz demiyorlar. Ya aslında şöyle, ırk olarak Çinliler. Ama Milliyetçilik yapıp biz Tayvanlıyız tabii biz diyorlar. Tayvanlıyız. Ya biz Tayvanlıyız. Yani biz Tayvanlıyız olaya başladı ve yeni nesil zaten artık mesafeler uzadığı için Çin'e karşı daha soğuk Benim bakıyorlar. arkadaşlarım öyle, biz Tayvanlıyız, Çinli değiliz diyor mesela. Öyle normal yani. Ama işte Çin'de şunu diyor ki sen Tayvanlı ol ama sakın kalkıp da Tayvan Cumhuriyeti isimli bir ülke kurmaya kalkma. İşte Çin Cumhuriyeti'nden devam et. Çin Cumhuriyeti'nden devam et. Benimle aran iyi olsun. Bir gün zaten ben seni alacağım falan diyor. Tayvan'da zaten Amerikan silahları, uçakları, top tüfek her şey var. Amerika'dan alıyorlar. Yani Tayvan bir şekilde kendi hayatını kuruyor.
Cumhurbaşkanı kendi seçiyor. Hiçbir şekilde Çin'le alakası yok. Ama işte Birleşmiş Milletler'de temsil edilmiyor veya işte Dünya Sağlık Örgütü'nde temsil edilmiyor. Birçok ülke tarafından Evet, tanınmıyor Çin tanınmıyor. yüzünden. Çin yüzünden. Çin Halk Cumhuriyeti yüzünden. Çin daha Halk doğrusu. Cumhuriyeti yüzünden. Mesela olimpiyatlara katılıyor. Chinese Taipei ismiyle katılıyor. Evet, evet. Hani bayrak olarak da Farklı bir bayrak. şu bayrağı kullanamıyorlar. Evet, o Çünkü bayrağı bu Çin Cumhuriyeti bayrağı. kullanamıyorlar. Ve hatta Anıtkabir'de giden arkadaşlar göreceklerdir. Anıtkabir'de Jiang Zhong'un imzalamış olduğu ve Atatürk'e göndermiş olduğu bir fotoğraf var. Yani oradan gelen bir mektup var. Aa, Çünkü onu Çin bilmiyordum. Cumhuriyeti'nden geliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulunca hı. ne var? Çin Cumhuriyeti yaşıyor 1923'te. Çinliler o yüzden pek fazla sevmiyorlar Anıtkabir'e gelip gezmesini. Çünkü Anıtkabir'e geldikleri zaman karşılarına bu adam çıkıyor. Ha. Bu adam çıkınca Bak bu çok ilginç bir bilgi bizimkiler diyor ki, Türklere diyorlar ki Çinliler, neden diyorlar bu adamı koydunuz? Adam da diyor ki ya bu bizim tarihimiz, sonuçta Atatürk'e gelmiş bir hediye. Biz bunu değiştiremeyiz. O yüzden Çin Halk Cumhuriyeti'nin üst seviye insanları pek fazla o bölümlere girmezler yani, sevmezler. Çünkü bizim hala bir Çin Cumhuriyeti ile bir, anladın mı? Tarihsel. Bir tarihsel şey var. Bir bağlantı var. Atatürk, uzatmışlık var aynen yani. var. Arada Bak, bir bu bağlantı çok var. ilginç bir bilgi abi, bilmiyordum, ilk defa duydum bunu. Var. Şimdi oranın fotoğrafını bulamayabiliriz çünkü orada çekim yapmak yasak. Doğru. Ama Jiang Zhong'un içeride fotoğrafı var. Yani olur da Anıtkabir'e giderseniz, ben bir iki sene önce gitmiştim. Hoştu yani, orada görüyorsun adamın orada fotoğrafı duruyor. Atatürk'ün şeyde ne derler ona, antikaları, Atatürk'e ait eşyalar arasında o da var. Belli bir saate kadar sanırım ziyaret. Tabii. Serbest. Serbest. Bir para falan vermedik. Evet, Hiç kimse ücretsiz bir şekilde Hiç. girdik. Büyük bir anıtmış bu arada ya. Çok büyük, çok büyük. Ya adam burada sonuçta Çin Cumhuriyeti'ni temsilen general kendisi. Ve bir general. Zeki bir general. O koca orduyu yönetmiş. Yani iç savaşı yönetmiş adam. Bak burada. 9 ile 5 arası ziyaret saati. Her saat. 4'te var. 5 dakika sonra. Aa çok iyi. 5 dakika sonra bir değişim olacak gibi, 5 dakika sonra. Ben bir sorayım, geleyim. Şuradan kapı kolu görmeyince nasıl açılacağını bilemedim. Bak şimdi arabayı şarj Şimdi edeceğiz. Şarj etmeye geldik arabaya arkadaşlar. Çok basit. Tayvan'da her yerde şarj aleti var. Bazı yerlerde, otoparklarda, özellikle devlete ait otoparklarda hepsinde değil ama nadiren de olsa bedava olabiliyor. Bu çok güzel bir hizmet. Çok sistem, çok şey. Ben zaten, burası ücretsiz benim için. Çünkü ben arabayı alırken bana buradan limit verdiler. Burada ücretsiz. Hemen şimdi bak, bağlanıyorum şimdi, tamam mı, sisteme. Tayvan her yerinde elektronik olduğu için hayatımızın bir parçası. Burada bunun aplikasyonu var. Şimdi bu arada kullanacağımız yer hızlı şarj. Bak şimdi hızlı Onu şarj. okutuyorsun. Bunu okutuyorum. Hemen sistem okey dedi. Tamam dedi. Bunu aldım. Şuradan çıkarıyorum. Bak şimdi. İlk defa görüyorum bu arada bir elektrikli aracın nasıl şarj edildiğini. Şu anda arabanın içerisinde %20 şarj var. %85'e yaklaşık 20 dakikada %80 falan çıkacak. 20 dakikada. 20-25 dakikada Çok %80'e çıkacak. Fulllemek istersek %20'den fulle, yani %100'e 1 saatte falan çıkar. Bir saatte. 1 saatte çıkar. Burada abi inanılmaz lüks arabalar var. Şöyle geçerken, geldiğimden beri de görüyorum da geçerken daha da böyle kaliteli arabalar gördüm. Çünkü Taipei'deyiz. Yanımızda bir tane Mustang var. Biz de bakıyoruz bu arabanın markası ne diye. Ford işte. Ford'un arabası. Elektrikli araç. Burada adam aracını şarj ediyor. Zaten elektrikli arabaların, dikkat edersen yazar. Bak burada E. Görüyor musun? Plaka Plaka E ile başlıyor. Plaka E'de. Tamam. Benim araba şirketin üzerine olduğu için R yazıyor. Bende de R. Rent demek. Rent. Kiralık. Anladım. Yani başka bir şirketin üzerine kiralık. Ben de onlardan kiralamışım gibi oluyor. Anladım. Bir de E var. O da O elektrikli anlamında. araç. Ondan sonra bak şimdi sokağa girdik. Adam şuraya Audi bir tane Ya koymuş. şuna var ya, ben öyle çok hani araba kovalayan, seven biri Ben değilim de ama çok güzel araba gördüm mü de bakarım yani. Bak adam buraya koymuş. Yani mesela akşam şunu sokağın ortasına bırak. Camını aç. Mesela camları aç. Hiç kimse gelip de çalmaz bile yani. Adam bak park etmiş, buraya gitmiş. Ya kendi yeridir de bir şey olmaz yani. O çok güzel araba ya. Ya şu araba Tayvan'da almaya kalksan tam fiyatını bilmiyorum. Sallayacağım biraz da. Yani 3 milyonlara falan alırsın bu arabayı. Çok rahat. 3 milyon TL. Türk lirası Tek olarak. alırsın. 3 Of. milyonlara falan alırsın yani. Çok da pahalı bir araba değil. Yalnız içeride böyle şeyler falan var. Heykeller var. Evet, büyük Burası ihtimalle evet.
Ya dışarıdan baksan şey yani bayağı izbe bir ara sokak gibi ama Hepsi çok 1 milyon eski dolar. yani. Hepsi 1 milyon dolar. 1 milyon dolarmış bunlar. Hepsi 1 milyon dolar. Aşağıdakiler daha bile pahalı olabilir. Oha. Abi sen kaç sene önce geldin? Ben Buraya 2000 geliş hikayeni anlatır mısın Ben ya? 2006'da geldim. Burs kazandım. Hı hı. Çince- Sen Çince okudun Aynen. Ankara'da. Türkiye'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Çince okudum. Burs aldım. Tayvan'a geldim. 2006 senesinde. Ondan sonra burada kaldık. Derken televizyon programlarında başladım gözükmeye. Derken bana teklif ettiler. Dediler ki işte gel sunucumuz ol. İmzaladım bir tane şeyle, ajansla. Derken tam anlamıyla benim işim oldu o. Burada yüksek lisansımı da yaptım bu arada. Siyaset biliminde. Derken televizyon programları devam etti. Ondan sonra ödül aldım. Tayvan'ın ilk ödül alan yabancı sunucusuyum. Yani ilk defa Tayvan'da bir yabancı televizyon ödülü aldı. Tebrikler abi. Sağ ol, teşekkürler. Onu aldık. Ondan sonra bu Tom Cruise muhabbetleri falan var. Aa evet. Kafayı imzalar. Onlar da var olayın içinde. Onun görüntüsü varsa koymak isterim Var abi, arkadaşlar. koy, görsünler. Mükemmel bir an. Ben izledim böyle güldüm. Tom Cruise'la tanışıyorsun abi, orayı anlatsana ya. Ya Rica şimdi ediyorum, orayı ben o zaman anlatsana. Tayvan'da MTV'de şey yapıyorum. Program yapıyorum. Televizyon programı işte bu sinemalarla, filmlerle ilgili. Dediler ki Tom Cruise gelecek. Tamam gelecek. Ben işte hazırladım soruları. Galaya geldi değil mi buraya? Galaya geldi. 3 tane soru sorma hakkım var. Zaten kırmızı halıyı çekmişler. Orada bekliyorsun. Şimdi 3 tane soru hazır. Zaten 3 dakika, 4 dakika. Neyse ben soruları falan sordum. Soruları sorduktan sonra ya o anda böyle beynim bana şey dedi. Bak bu adam birazdan gidecek. Gitmeden önce bir şey yap da hani böyle hatıra kalsın. Ondan sonra o anda beynim dedi ki sen kel kafasın. İmzalatsana. Ve benim orada bir tane kalem var ama Aha. kalem keçeli değil. Normal pilot kalem gibi. Dedim ki tamam imzalatayım. Şöyle verdim ama tabii terlemişti falan, imzalayamadı. Ben de orada kafayı uzattım ya. Allah dedim kahretsin ya. Rezil olduk. Şimdi kalemde yazamıyor ya. Dedim herhalde tamam yazılmıyor diyecek. Oradan biri kalem uzatıyor. Oradan biri kalem uzattı. Tom dedi bismillah. Yapıştırdı kafaya. Ve o an Tom Cruise yani bir anda bütün kameralar bizi çekmeye başladı. Bayağı da gülüyor, eğleniyor bu arada. O eğlendi, ben eğlendim. Yani onun için de unutulmaz. Benim için çok çok unutulmaz. Öyle bir an yaşadık. Sarılıyor falan bana. Çok böyle 10 numara 5 yıldız bir muhabbet O oldu. popülerliğine popüler kattı. Tabii. Popülerlik kattı. Popülerlik sanırım kattı. Türkiye'dekiler tanımaya başladı. Evet. Daha sonra Will Smith geldi buraya. Will Smith'le program yaptım, televizyon programı. Onun da görüntüleri var. Bir sürü Hollywood yıldızıyla program yaptım. Japonya'ya gittim, Johnny Depp'in galasına katıldım falan filan. Yani o da beni burada popüler yaptı. Kitap yazıyorum, televizyon programları yapıyorum, ödül alıyorum derken. YouTube'a da iş yapıyorsun bu arada Sonra arkadaşlar. YouTube dedim farklılık olsun. YouTube kanalım da var. YouTube Tayvan adam değil mi? Tayvan adam. Türkçe kanalıma da abone olabilirler. Onun dışında benim Çince kanalım da var ama söylemeye gerek yok. Çünkü Anlamayacaklar. Çince konuşuyor. Anlayacaksın yani, sosyal medyada daldık. Bu arada Türk arkadaşımızın mekanına geldik. Abi vallahi şahane bir hikayem var ya. Ni hao, 朋友不在吗？ Ya. 不在，Süleyman 不在哦。他刚离开，Ah, 刚离开，没问题ya. 我跟他讲， Ayrılmış galiba. Bak burası şansımıza. da söyle tanıtalım. Ah evet, tanıtalım. Bir Zaten Türk- şeylerden belli. Aynen. ürünlerden Türk belli. arkadaşımın mekanı. Türkiye'den ürünler getiriyor. Bazı ürünleri Polonya'dan almış. Hı hı. Onların ürünleri var burada, satılıyor. Kendisi de zaten İzmirli. Ona da buradan selam söyleyelim. Süleyman'ın mekanına geldik. Süleyman abi selamlar. Ben de İzmirliyim bu arada, hemşeriyim. Ondan sonra Taipei'de böyle güzel bir tane köşe açmış. Bazen aracı şarj ederken geliyorum burada, sohbet ediyoruz onunla. Tayvan Adam kanalına sürekli olarak içerik atıyorsun değil mi abi? Atıyorum. Arkadaşlar bu arada takip edin lütfen. Ben aşağı linkleri bırakacağım. Gezdiğin yerleri ya da Tayvan hakkında bilgiler verdiğin bir kanal diye biliyorum ben. Ya Tayvan adam benim Mert Öztürk geldi buraya, ünlü gezgin. Hı hı. O dedi ki Mert'e ya de selam olsun. Mert'e de selam olsun. O dedi aç bir tane kanal dedi. Ne olacak yani, zaten video çekiyorsun. Bir de dedi Türkiye ile ilgili bir şeyler yap. Türkçe paylaş. Hatıra da kalır yani. O da güzel olur dedi. Açıyorum lan dedim. Ondan sonra açtım. Zaten aletler, dronlar, her şey var. Ve güzel oldu. Türkiye ile bir bağlantı kurmam güzel oldu. Yani insanların bana Türkiye'den destek vermesi, yapmış olduğum işleri Türkiye'nin tanıması. Bunlar hep beni böyle mutlu etti. Ve kanalda işte 2 sene içerisinde 60 bini falan geçti. Çok keyifli. Keyifli yani. Gayet de keyifli. Şimdi biraz hızlanıyoruz. Evet, çünkü kırmızı Evet, yandı. kırmızı ışık. Bu arada çok güzel bir caddeymiş burası. Tabii burası Tayvan'ın en renkli, en böyle ağaçlı caddelerinden bir tanesi. Bir de şey dedim, istersen sizi getirip böyle hayatımızdan bir parça gösterelim. Tayvan'da 365 gün 24 saat açık olan marketler. Abi 7-Eleven, Tayland'dan zaten biliyor herkes. Değil mi? 7-Eleven hayat kurtarıyor ya. Çekmedin değil mi sen buraları hiç? İlk defa Tayvan'da 7-Eleven çekiyorum şu an. Gel. Tayland'da çektim de. Bak şimdi ilginçliğe bak. Gece 12. Örnek veriyorum. Midene kramplar girdi, açsın. Gel. Gece 12. Evde deterjan bitti. Gel. Gece 2. Bak gece 2. Dur bulursam söyleyeceğim. Ayıptır söylemesi, altına yaptın. Bez mi var? Hayır.
Külot da satıyorlardı. He. Çorap. Her şey. Her Benim şey. aklıma bez geldi direkt. Valla her şey var. Bez yok ama hani onun dışında her şey var. Aklına gelecek her şey var. Hani bak çoraplar. Görüyor musun? Bak çoraplar. Çorap da satıyor, yemek de satıyor, kraker de satıyor, alkol de var, düz içecek de var. Oyuncak satıyorlar. Oo. Oyuncak satıyorlar. Her şey satıyorlar. Ya baksana oyuncaklar falan var. Köpek maması, kedi maması falan da var. Bir de şey var. Mesela kargo alıp kargonu buradan alıyorsun. Aa, Sana kargo gönderiyorlar. Buradan alıp gönderiyorsun. şaka yapıyorsun. Vallahi kargo buradan gönderiyorsun. Gel bak arka tarafa. Gel. Dondurmalar, soğuk gıdalar, para çekmek, her şey. Fax gönder. ATM var. Aha, ATM var burada. Taksi gördüm. çağır. Taksi nasıl çağırıyorsun? Taksi çağırıyorum, buraya geliyor taksi. Aa, He? güzel. Çok güzel, güvenli. Bazılarında tuvalet de oluyor. Ve fiyat olarak da öyle abartı fiyatlar da yok. Mesela suların fiyatları Türk parası olarak söyleyeceğim. İşte 25 TL falan sular. 25 TL, 20 TL. En ucuzu 22-23 TL. Tayvan pahalı mı abi peki ya? Yani ev satın alma pahalı. Ya Onu ev satın anladık. alma pahalı. Tayvan Arabalar çok pahalı değil gibi. Çok pahalı. Türkiye'ye göre yarı yarıya. telefonlar zaten çok ucuz. Telefonlar çok ucuz. Yani özellikle iPhone'lar Türkiye'den 2 katı daha ucuz. Genel olarak Tayvan çok ucuz diyemeyeceğim ya. Ya Türkiye'den gelen birisi için biraz zorlayabilir. Ama bir gezmeye gelsek mesela buraya. O kadar- Türkiye'den gezmeye geldik. O kadar da yormaz be. Çünkü yiyeceğin şeyler belli. Evet. Çok da böyle abartı yerlerde yemezsen bence rahat geçinirsin yani. Ama Japonya ile kıyaslarsam sanki Japonya Türkiye'den daha ucuz gibi geldi bana bazı şeyler. Ha mesela Japonya mesela ayakkabı falan almıştım. Mesela 1,5 Asics ayakkabı 1500 TL. Çocuklarıma ayakkabı aldım. Asics ayakkabı 1000 TL. 1000 TL ayakkabı alıyorsun Asics'ten. Örnek marka olarak söylüyorum ben. Reklam değil de. Yani Japonya bir tek o konularda biraz daha ucuz gibi ama Tayvan'da istiyorsan şöyle bakalım. Mesela örnek veriyorum sana. Bir bira Türkiye'den ucuz mesela. Ha, buranın yerel birası bu. Yerel birası bunlar. Al şu bira Tayvan'da 35 TL. 1 dolar bu. 1 dolar. Aynen 35-40 TL arası. Ama Tayvan'ın geliri Türkiye'nin 2,5 katı. Tayvan'da ortalama gelir asgari 1500. ücret ne kadar abi burada? Asgari ücret burada 900 dolar. Ama asgari ücretle çalışmıyor çoğu insan. Daha fazla. Daha fazla alıyor ve 12 ay değil 13 ay maaş alıyorlar. Çoğu 13 ay maaş alıyor. Artı 1 alıyor. Artı 1 oluyor. Bazı yerlerde artı 5, artı 10 çok iyi iş yapan bir mekandaysan artı 50 verenler bile var. Yani çok böyle büyük firmaların bazıları artı 50 veriyor. Allah Allah. Var öyle firmalar. Var öyle firmalar. Mesela bu tarz bir yere geldin, karnın acıktı. Basit bir yiyecek alacaksın diyor. Sallıyorum mesela şöyle bir şey aldın. Bunlar mesela ne kadar biliyor musun? yazmıyor. Fiyatı yazmıyor bunu. Ha, şurada Bakacağım. 2 tanesi 88 yazıyor. Ne yazıyor? Bu hayır. İki başka tanesi bir şey. %12 indirim veriyor. Ha, %10. %12. Ben güzel salladım abi. Gel şöyle bak. Şöyle. Çinceyi Gel. daha çözememişiz. Şurada bakacağım, bulmaya çalışacağım ya. Al. Ha, burada soğuk yemek aynen. Al soğuk yemek. Isıtıyorsun hemen burada. Yumurtalı Mikrodalgada. dana eti galiba. 90 TL falan. 90 TL. Evet. Yumurta, dana eti ve altında da pirinç pilavı. 90 TL. 90 TL. Doyurursun karnını. Doyursun karnını. Yanında bir de meyve istedin diyelim. Şuradan da meyve arabası. Bunlar da işte 50 TL falan işte yazıyor. Bakıyorum şöyle. Pardon özür dilerim bak mesela. Bu da 82, 83 TL. 82-83 TL. Yani Ya zaten night marketler var. Onlar Onlar zaten zaten şey değil ya. Bayağı böyle uygun fiyattır. ama şeyde düşünmesinler ya. Tayvan bir Tayland değil. Bir Vietnam değil. Burası Onlardan bir tık daha pahalı. tabii, Mesela tabii, onlar- konaklama burada hosteller 15-16 dolardan başlıyor konaklama olarak. Tabii. O da paylaşımlı oda. Tabii, Tek tabii. başınıza kalacaksanız böyle 30-40 dolarları gözden çıkarmanız Aynen. gerekiyor. bak gece diş fırçası mı istiyorsun? Gel. Ne kadar yapıyor? 109, 3,5 dolar Aynen. civarı bir şey. 3 dolar diyelim düz hesap ya. Her şey var abi. Kırtasiyelik malzemelere kadar. 193嘛，这边可以吗？可以啊，那你问印发票，不用。和你对调了啊。 Bak şu kartla bu tarz marketlerde alışveriş yapabiliyorsun. Belediye otobüslerine binebiliyorsun. Metroya binebiliyorsun. Park ücretini de ödeyebiliyorsun. 好，可以了。 Birçok işe yarıyor o kart. Aynen. Şey.好，谢谢你。 Banka kartı değil ama. Banka kartı değil. Buna kontör gibi para yüklüyorsun. En fazla 10.000 TL yükleyebilirsin. İşte ben buna 1000 TL yüklüyorum. 1000 Tayvan doları. Her yerde kullanabiliyorum. En fazla 10.000 Tayvan doları O yüklüyorsun. kadar. 1000 Tayvan doları gibi yüklesen idare ediyor Ya gene. 500 de yükle ama çabuk bitiyor. Ben araba falan park ediyorum ya. Bu benim için önemli. Arkadaşlar şu an Tayvan'ın simgesi diyebilir miyim abi buraya? Tabii Taipei başkent. Taipei 101. Bu bina bayağı meşhur. Abimiz hızlı geç dedi. Simgesi diyorum o zaman abi. Yanlış bir ifade Doğrudur. olmaz Ya bence. Tayvan dedim çok mi- güzel bir gün batımı Bak var Tayvan bu dedim arada. mi burası herkes gelir. Çok güzel bir gün batımı var karşıda arkadaşlar. Taipei 101'deyiz. Dünyanın o dönem açıldığı zaman yanlış hatırlamıyorsam burası 2005'te açılıyor.
O dönem dünyanın en yüksek binası. O dönem. O dönem dünyanın en yüksek binası. Tabii Kaç daha metre? 510 metre civarlarında. 510, 12 falan diyorlar. Zaten Taipei 101 denmesinin ismi de 101 katlı olması. Ha 101 onu soracaktım. 101 katlı. Cevap buldum. Zaten dikkat edersen şöyle girmeli çıkmalı. Biraz Evet. bambu ağacına benziyor. Görüyorsun girintili çıkıntılı bak böyle. Evet. Bambu ağacına esinlenerek yapmışlar. Çin kültüründen esinleniyorlar. Ve bu yapılırken o dönem birkaç kişi ölüyor. İşte vinç düşüyor, tayfun geliyor. Zor böyle bir yapım şekli falan var. Daha sonra burası şu anda Tayvan'da Tayvan borsasının olduğu yer. 7 katında Tayvan borsası var içinde. Diğer tarafında ofisler falan. Bir de çok lüks markalar burada. Sallıyorum işte Chanel'inden Louis Vuitton'a en pahalı markaların alabileceğin alışveriş merkezi aynı zamanda. Taipei 101. En yukarısında 89. kata çıkabiliyorsun. 89'a kadar çıkabiliyoruz. 89'a çıkıyorsun. 89 ve 91'e çıkabiliyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam. En üstüne kadar çıkamıyorsun ama. En üstüne çıkamıyorsun. Çok ilginç bir şey var mı mesela burada? Hani biri yaşıyor mu ya da? Yok kimse yaşamıyor. Ben yaşayan birisini duymadım. Ofis olarak kullanıyorlar. 89. katlara 90. kata falan çıksan da havanın çok güzel olması gerekiyor. Etrafı iyi görmen için. Hava biraz böyle ne bileyim bulutluysa, biraz kapalıysa, yağmur falan yağıyorsa çıkmana gerek yok. Çünkü çıkmakta yine yanlış hatırlamıyorsam galiba bir kişi 20 dolarlarda falan yani 20 dolar civarında yabancılar için. Belki yerliler 15, yabancılar 20-25 dolar civarlarında. Aynı şekilde yine çok hızlı asansörler. Dünyanın o dönem için en hızlı asansörleri. Çok efsane bir bina. 2 milyar dolar yapılıyor. 2 milyar dolar. 2 milyar dolar civarı para harcıyorlar ve seneler önce mesela bundan sallıyorum 40-50 sene önce bu civarlar bomboş. O dönem burada kimse ev almak istemiyor. Buralar bomboş. Hiçbir şey yok. Ama tabii bunun yapılacağı belli olduktan sonra metrolar falan buraya geliyor. Bir anda burası coşuyor. Bak hemen karşı tarafa da Four Seasons geliyor. Four Seasons otel olacak. Yanına çok böyle lüks bir tane daireler, apartmanlar olacak. Ve burada alacağın daire Tayvan'ın en pahalı daireleri. Harbi mi ya? Tabii mesela burada normalde 1 milyon dolarlık mesela eski evler şurada 1,5 milyon dolara çıkıyor. Burada alacağın yeni evler yani 5 milyon dolar falan. İnsanlar anladığım kadarıyla böyle akşamları genelde merkezde belli bir saate kadar yürüyorlar, vakit geçiriyorlar. Tabii. Parklarda vakit geçiriyorlar. Tabii. Çünkü artık şu anda yavaş yavaş insanlar 6'ya geliyor saat. Yavaş yavaş işten çıkma zamanları, park bahçeye giderler. Yemekleri yiyecekleri zaman. Evde çok yemek pişirme kültürü yokmuş Tayvanlıların ya. Hep böyle night marketlerde, sokak pazarlarında filan akşam pazarlarında yemek yiyorlarmış. Yoğun. İnsanlar yoğun. Çalışıyorlar. Ne yapıyor? Evine gelip hani rahatlamak istiyor. Ne yapıyor şimdi? Evine gelmeden önce dışarıda yemeğini hallediyor. Bir de bu aralar şey çıktı ya böyle dışarıdan yemek gönderme falan. Evet. Onlar çıktı. Telefon açıyor. Hemen evine yemek geliyor. İnsanlar rahata alıştılar. Tayvan'daki evlerin de bizim gibi değil. Bizim buzdolaplarında sürekli bir yiyecek olur. Anne babalar yemekle bir şekilde uğraşırlar. Anneanne vardır bir yemek yapar. Tayvan'da da yapanlar var ama daha az. Daha basit yiyecekler yapıyorlar. Bizimki gibi böyle masayı donatayım falan yok. Gerçi yeni nesil bizde de çok fazla öyle yemek artık yapamıyor. Yoruluyor, eve geldiği zaman öyle her zaman yemek hazır olacak diye bir durum yok. Peki senin en beğendiğin yerel yemek ne abi buranın yerel yemeği? Valla ben Tayvan'ın Çin mantısını çok severim. Dumpling dedikleri. Dumpling'i çok severim. Ördek var yine. Beijing kavya derler. Pekin ördeği onu çok severim. Bunların gözlemeleri çok güzel oluyor. Gözlemelerini severim. İçecek olarak bubble tea'leri vardır. Her ne kadar diyet falan hani biraz spor yaptığım için artık uzak duruyorum ama o ilk gelenler için tavsiye ederim. O bubble tea güzeldir. Çok lezzetli bu Evet, arada. makarnaları çok güzeldir. Noodle derler buranın noodle'ları. Beef noodle derler. O çok güzeldir. Hani Tayvan mutfağı, Çin mutfağı güzel. Onun dışında bir de Tayvan'ın artısı şu. 10 dakika mesafede neredeyse her yemeği yiyebilirsin. Hint yemeği, Kore yemeği, ondan sonra Japon yemeği. Yani dünyanın her mutfağına burada 10-15 dakika içerisinde ulaşabilirsin. Bak mesela şu anda 101'deyiz, alışveriş merkezi değil mi? Şu tarafa bak, burada da yeni bir alışveriş merkezi var ve bunlar birbirine üstten köprüyle bağlı. Akşamleyin, şu köprüyle tabii bağlı. köprüyle bağlı. Hiç kırmızı ışığa takılmıyorsun. Direkt karşıdan karşıya geçebilirsin. Ve alışveriş merkezleri içerisinde istediğini yiyebilirsin. Alışveriş yapabilirsin. Zaten güvenliği söylemeye gerek yok. Akşam burada ortamlar yavaş yavaş başlıyor. Hafta sonları gece hayatı başlıyor. Gece hayatı da güvenlidir. Hiçbir şekilde damsız girilmez olayı yok Tayvan'da. Tek başına da girebiliyorsun. 10 tane erkek bir geceliği eğlenmeye gidin. Kapıdan çok rahat girersiniz. Kıyafet kuralı filan. Çok abartı kıyafet mesela terlikler, merlikler olmayacak. Anladım. Ama onun dışında normal bir kıyafetle 10 tane erkek buradaki klas bir mekana girebilir. Ama olay çıkmaz. Bak Türkiye'de olay çıkıyor ne yazık ki. Kavga çok oluyor. Ama burada olmaz. Çok nadir. Anca içerlerse çok nadir. Tam iş çıkış saatine geldik ya.
Herkes bu tarafa doğru gidiyor. Evet, çünkü bu tarafta alışveriş merkezleri var ve alışveriş merkezlerinin genelde Tayvan'daki alt katlarında yemek yiyecek yerler olur. He, yemeğe gidiyorlar. Evet, yemek yerler. Geceleyin biraz böyle bir dinlenirler. Gideceğimiz mekanlar, yani arasından birazdan geçeceğiz. Bir şeyler içerler, biradır, içeceklerdir içerler. Hani güzel bir ortama gidiyoruz, temiz bir ortama gidiyoruz. Güvenli bir ortama gidiyoruz. O yüzden insanların çıkıp özellikle gençlerin güzel zaman geçireceği bir yer. Genç jenerasyon burada, mesela bizde gençlerin ülkesi aslında Türkiye. Genç nüfus oldukça Burada fazla. az ama. Burada az. Burada yabancı yaşlı çok burada. Tayvan nüfusu azalıyor. Doğum yapmıyorlar. O yüzden Tayvan'da yaşlı nüfusu çok fazla. Yani yüzdelerini bilmiyorum ama yüzdelediğin zaman burada genç nüfus daha az ve değerli. Çünkü az olan değerlidir ya. Evet. Bak mekanlar başladı, görüyor musun? O müzikler başladı. Hafta sonu burası full. Harbi mi? Hafta sonu buralar full çünkü bu mekanların aralarında night club'lar var. Gece kulüpleri falan var. İşte akşam 1000 NT veriyorsun, 1000 TL veriyorsun. Bir içecek serbest, yani bir içecek veriyorlar sana içeride. Çok da rahat, güzel de zaman geçiriyorsun. 1000 NT dediğinde $30 diyeyim ben. $30 yani güzel bir tane içecek alırsın. İçeride içecekler de pahalı da değil. Yani güzel, iyi eğlenirsin. Arkadaşlar şimdi bir tane restorana geldik. Kendimize güzel yemekler söyledik. Benimki dana etli noodle. Bu noodle el yapımı. Şöyle göstereyim. İçerisinde birkaç tane sebze var. Ben bunun tadına baktım. Gayet lezzetli. Hafif acılı. Açıkçası çok hoşuma gitti. Bu Tayvan'ın en geleneksel, en meşhur yemeklerinden bir tanesiymiş. Bence bizim ağız tadımıza uyuyor. Charmy'yi Tayvan'a geldiğim videodan hatırlıyorsunuz. Yine buluştuk. O da biraz daha farklı bir noodle söyledi. Üzerine yumurta, yağda pişirilmiş yumurta söyledi. Yanında da domates var. Rıfat abi de Bende de tavuk butu. Senin makarnanın aynısı fakat içindeki çorba farklı. Benimkisi Çorba tavuk farklı. çorbası. İçinde de güzel bir böyle bir tavuk eti var. Gayet yemek fiyat da iyi. Ondan sonra kalite zaten güzel. Hani yiyebileceğim, ne derler ona? Tam traditional. fiyat Geleneksel. performans olarak Çok da iyi, çok iyi bir yemek Böyle gibi bir duruyor. bölgede şöyle söyleyeceğim. Bütün bu yemeklere vereceğimiz parayı sana söyleyeyim. Yaklaşık 550 TL falan vereceğiz. Türk lirasıyla. Türk lirasıyla. Ama bak yani Nişantaşı gibi bir yerdeyiz. Evet, çok iyi bir yerdeyiz bu 550 arada. Çok iyi bir yerdeyiz. 3 kişi yemek yiyoruz. 500-550 TL. Harbiden iyiymiş ya. Buranın fiyatıyla düşün. Bir de Türkiye'den 3 kat daha, yani 2,5 kat daha zenginler. O yüzden bir Tayvan için çok normal bir fiyat. Durgun. Yes. Bu amca oğulla tanıştık. Charmy ile birlikte sokakta yürüyorduk. Bizi şeye davet ettiler. Dondurma yemeye davet ettiler. Sağ olsunlar, dondurma ısmarladılar. Markette oturuyoruz şimdi. Şöyle marketi de göstereyim sizlere. Dondurma yiyoruz. Çok sıcakkanlılar ya. Sokakta yabancı görünce hemen böyle nereden geldin falan diye sohbet etmeye başladık. Sonra şey dediler, vaktiniz varsa gelin bir dondurma yiyelim dediler. Sonuç budur. You can make it. Yeah, I finished. Not finish yet. Almost. Geldik sayılır ya. Şehir manzarasını izlemek için bir tane parka geldik şimdi arkadaşlar. Buradan nereye gideceğiz? Aha da manzara burada. Vay. Vay 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 vay. Evet, çok güzel bir yere geldik şimdi. Taipei şehrini birazcık yukarıdan göreceğiz. Biraz önce şu merdivenlerden Charmy ile birlikte yukarı çıktık. Orası birazcık karanlıktı. Oradan görüntü aldım sadece. Videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Çok güzel bir manzaraya geldik. Akşam vakti de Taipei şehrini böyle ışıl ışıl görmüş olduk. Hemen Taipei 101 binası da karşımızda. Çok keyifli bir gündü ya. Yani Rıfat abiyle görüştüğüm için çok mutlu oldum. Çünkü böyle sosyal medyadan gördüğüm, tanıdığım kadarıyla enerjisi çok böyle yüksekti. Videolarda çok konuşkandı, sıcakkanlıydı. Gerçekte de öyle. Yani o kadar hoş sohbet birisi ki bir gün yolunuz Tayvan'a düşerse ya da ola ki Rıfat abi Türkiye'ye gelirse ve onunla karşılaşırsanız
Böyle sohbet etmenizi isterim. Gerçekten çok hoş sohbet birisi. Güzel hikayeler de anlatıyor açıkçası. Çünkü burada çok uzun yıllardır yaşıyor ve başına tabii ki de bir sürü şey gelmiş. O hikayeyi dinlemek çok hoş oluyor, güzel oluyor. Ben de işte Rıfat abiyle vakit geçirdiğim süre boyunca bazı noktalarda video çektim. Sizlere tanıtmak istedim onu ki zaten tanıyanlarınız mutlaka vardır. Tayvan Adam YouTube kanalı da var. Aşağı linkini bırakacağım, ben açıklamalara bırakacağım. Lütfen takip edin Rıfat abi. Instagram adresini de bırakacağım. Elimden geldiğince işte ona birkaç soru sorup hem onu tanımak ve sizlere tanıtmak istedim. Hem onun ağzından Tayvan kültürüne dair, tarihine dair bir şeyler duymak istedim. Çünkü hem bu konu üzerine çalışıyor hem uzun yıllardır burada yaşıyor ve hakim. Onun anlatması daha güzel olur diye düşündüm. Sağ olsun o da mükemmel bir şekilde bize açıkladı. Gerçekten çok güzel anlatıyor konuları ve anında kafanıza oturuyor, canlanıyor. Kendisine de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Yani vakit ayırdığı için çok yoğun bir dönemde. Onu tanıdığım için çok mutluyum. Umarım buradan ayrılmadan tekrardan bir görüşme şansımız olur. Çok mutlu oldum açıkçası. Hem Taipei şehrini birazcık gezmiş olduk. Kendisini tanımış olduk. Tayvan kültürüne dair bir şeyler öğrenmiş olduk. Tarihine dair bir şeyler öğrenmiş olduk. Charmy de geldi. Erken çıkmış işten. Hemen o da bize dahil oldu. Böylelikle Tayvan seyahatimin ikinci videosunu da tamamlamış oldum arkadaşlar. Arkamdaki güzel manzarayla bu videoyu da bitiriyorum. Birisi bir şey unutmuş diyecektim. Gömleğimin koluymuş. Şeyi bağlamıyorum, düğmeleri bağlamıyorum. Daha tarz oluyor. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle ışığı da karşıma alayım. Arkama manzarayı alayım. Öyle bitireyim. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve hem Rıfat abinin kanalına hem benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Adios amigos. Kendinize çok iyi bakın.